Molovay'dan herkese merhaba. Photoshop ile nesnelere gölgelendirme efekti nasıl verebiliriz? Onu size anlatacağım. Elimde 2 adet görsel var. Bunlardan birincisi bir kupa, öteki basketbol topu. Bu ikisine gölgelendirme efekti vereceğiz. İlk önce kupadan başlamak istiyorum. Kupayı Photoshop'un içine sürüklüyorum. Tabi birazcık küçülteceğim bunu şu şekilde. Şimdi gölgelendirme efektinin birden fazla yolu var. Ben size en pratik ve en kısa olanı göstermek istiyorum. Şimdi dilerseniz işleme başlayalım. İşleme başlamadan önce mutlaka ve mutlaka layer oluşturmanız lazım. Layer oluşturduktan sonra sol kısımdaki panel kısmından buradan nesnenizin boyutuna, şekline göre buradan seçebilirsiniz. Ben genelde elipsi tercih ediyorum. Daha sonra şuraya geliyorum ve şöyle şu şekilde bir çizim gerçekleştiriyorum. Daha sonra bunun içine siyah boyuyorum. Siyah seçiyorum ve içine boyuyorum. Şimdi ilk yolu size göstereceğim. İlk yapacağınız yol, tıklıyoruz nesnemize. Sağ kısımda opak ayarı var. Bunu şöyle düşürüyoruz ve şu an gölgemiz hazır vaziyette. Tabi bu farklı bir yöntem. Şimdi size ikinci yöntemi göstereceğim. Yani benim sürekli kullanmış olduğum bir yöntemi size göstereceğim. Şimdi buradan nesneye tıklıyoruz ve yukarıda filtre kısmı var. Buradan şu kısmı seçiyoruz ve bunu şöyle 25 yapalım. 25 30'a deneyelim. Evet, 30 gayet iyi oldu. Yani bunu yüksek yaparsanız kaybolur. O yüzden bunu 30 yapalım biz. Ok diyelim. Tekrardan aynı yere geliyorum ve bu sefer Box Blur var. Onu seçiyorum. Evet. Bunu da 45 yapalım. Şimdi fark ettiyseniz bardağın tam önüne geçiyor. Ben bunu bardağın altına koymak istiyorum. Onu da şöyle yapıyoruz. Gördüğünüz gibi şu an bardağın alt kısmına geçti. Tabi bunu farklı farklı yapabilirsiniz. Sonra buradan gelip şöyle opaklığını düşürdüğünüz zaman size gerçek bir gölge efekti vermiş oluyor. Şöyle şu şekilde. Evet. Evet, şimdi bardak bu kadardı. Şimdi bardağı silelim. Şimdi masa üstüne geldik. Basketbol topuna geçelim. Şimdi şuradaki beyazlıktan bir kurtulalım isterseniz. Evet. Şimdi basketbol topunu şöyle görüyorsunuz. Bunu tam ortaya alalım şöyle. Şöyle iyi biraz küçültelim. Evet. Şimdi aynı işlemi buna da yapacağız. İlk önce layer oluşturuyoruz. Layer kesinlikle oluşturuyoruz. Daha sonra sol kısma geliyoruz. İsterseniz bu sefer üstteki kareyi seçelim. Şöyle. İçini siyah boyuyoruz. Ve daha sonra şuradan opaklığını düşürüyoruz. Tabii bunun opaklığını düşürdüğümüz zaman ortaya saçma bir görüntü çıkıyor. Opaklıkla bizim hiç şu an alakamız yok. Biz direkt buradan kareyi seçiyoruz. Filtre kısmına geliyoruz. Ve buradan şöyle arttırıyoruz. Tabii bunu biraz fazla yapmamız lazım. Çünkü bunun ayarını düşürdüğümüz zaman kare olduğu ortaya çıkıyor. O yüzden bunu 70 yapacağım. Tekrardan tıklıyorum. Filtre kısmına geliyorum. Bu sefer Box Blur'u seçiyorum. Onu da şöyle 60 yapalım ve Enter diyelim. Şimdi buradan şöyle nesnemizi küçültelim.
Şöyle alt kısmına gelmesini istiyorum şu an tam, çünkü üstünde. Aynı şekilde ortalıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle yaptığımız zaman şu şekilde. Evet. Yani bizim buradaki amacımız abartılı bir şekilde yaptığımız işi göstermemekti aslında. Yani bizim buradaki amacımız abartıya kaçmamaktı. Ya çünkü bazı gölgelendirme efektlerine bakıyorum, çok abartılı oluyor. Yani Photoshop olduğu belli oluyor. Bizim buradaki amacımız nesnemizi bozmadan düzgün bir şekilde gölge vermekti. Gayet de başarılı oldu şu an. Şimdi dilerseniz bir de dairemizi seçelim. Şuradan tekrardan layer oluşturuyorum. Şöyle içini boyuyorum. Nesnemi seçiyorum. Filtre geliyorum ve buradan şöyle bunu kaç yapalım? 20 yapalım. 20 yapalım. Tekrardan nesneme tıklıyorum ve buradan filtre kısmından box blur'u seçiyorum. Tabi bunu düşüreceğim. Şöyle 21'i. Onu da şöyle yaptığımız zaman şöyle tam altına gelecek şekilde. Evet. Evet, gördüğünüz gibi işlemler hemen hemen hepsi aynı. Farklı bir şey yok. Değişen bir şey yok. Mantık hepsi aynı. Evet, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.